Nasıl şu an göçmenlik dünyasında onaylar? Ya aslında genelde bu videoyu hani çekerken ister istemez Trump'tan dolayı biraz karamsal bir hava oluşuyor. Ama onaylarda çok bir değişiklik yok. Şuna dikkat ediyor konsolosluk. Eğer geçmişte Amerika geçmişinde problemli bir dönemin varsa onlara problem çıkartıyor konsolosluk. You are innocent until you're proven guilty. Evet. Teorisine ne oldu? O teori immigrantlara karşı çok yok yani. İstisnalar. Amerikan her zaman Amerika'da terms and conditions apply. Aynen. Federal mahkeme olayı da immigration'a çok adapte olmuş oldu. Ben özellikle eski dönemlerde hani immigration praksi yaparken federal mahkemeler immigration ile alakalı böyle çok uzayda işlemlerdi yani. Hani çok böyle ihtiyaç duyulmayan, gidilmeyen, gelinmeyen ama artık şu Trump dönemiyle birlikte bizim de çok hayatımıza girmiş oldu. Ya sadece pürüz de değil, bazen absürt kararlar da çıkabiliyor ya da kanaatlerini diğer yöne kullanabiliyorlar. Örnek veriyorum, bu ara çok duyuyoruz, vatandaşlıklar reddoluyor. Neden? Vergi borçlarını taksit yapmışsınız, düzenli ödüyorsunuz ama memur onu diyor ki bu taksit yeterli değil diyor. Açık açık demiyor, onu kanunda bir şekilde güzelce anlatıyor kararda. Ama hani genel olarak tabloya baktığınızda onlar rahatsız olmuş. Ya bir şekilde bir bahane bulup reddedebiliyor. Mandamus'larda bir de genelde çok tedirgin olabiliyor insanlar. Yani devlete karşı ya da göçmenlik ofisine karşı dava Daha açıyorum. biz kimiz ki? Amerika'ya gelmişiz zaten vize alıp tutunmaya çalışıyoruz. Trump'ı Bu benim dosyamda negatif görüşe sebep olur mu? Negatif sonuca sebep olur mu? Kesinlikle hayır. Merhaba, göçmenlikle alakalı gelişmeleri konuştuğumuz serimize devam ediyoruz. Fatih Bey var. Son dönemde göçmenlik dünyasında neler oluyor? Duruşmalarda, mahkemelerde, vize başvurularındaki en son statüler nelerdir? Aslında göçmenlik politikası nereye gidiyor? Yani çok hızlı bir şekilde böyle değişimler oldu, taşlar yerinden oynadı, bazı yönergeler, yönetmelikler değişti, teamüller değişti. Nasıl şu an göçmenlik dünyasında onaylar? Ya aslında genelde bu videoyu hani çekerken ister istemez Trump'tan dolayı biraz karamsal bir hava oluşuyor. Ama onaylarda çok bir değişiklik yok. Bu sene biraz şeyden endişeliydik. H1'lar ne olacak diye. Premium processing yapılanların onayları geldi mesela. F geldi mi gelmemiş olması lazım yani. Dolayısıyla o alanda çok değişiklik oldu. Trump'ın etrafı da çok baskı yaptı ki. H1'a tamamen karşı bir profil çizdi aslında. Hani hiçbir H1'ı onaylamayacak gibi. Onaylamayacak gibi. Ama hani çok bir etkisini görmüyoruz. Şu ana kadar görmüyoruz en azından. E2'larda da RFI geliyor artık. Eskisi gibi değil. Daha fazla RFI işi oluyor. Ama RFI'lere cevap verdiğin zaman hani böyle zor RFI'ler bile olsa onaylıyorlar. Konsolosluklarda farklılıklar var mı? Konsolosluklarda şöyle mesela bir enteresan birkaç şey oldu. O ana onaylanmış insanlarda daha fazla sorgulamaya gittiler falan. Şuna dikkat ediyor konsolosluk. Eğer geçmişte Amerika geçmişinde problemli bir dönemin varsa onlara problem çıkartıyor konsolosluk. Yani hani onlara hazırlıklı gitmek lazım. Hem client'ini hazırlamak lazım falan. Ama onun dışında hani böyle çok büyük, çok radikal bir değişiklik var mı? Bir değişiklik yok. Dediğim gibi onaylar yüksek. Sadece eskisine göre National Interest Waiver'da mesela bir etkilenme var. O da biraz eskiden gereksiz yere herkese o kapı açılmış gibi hissedildi. Biraz bunda law firm'lerin de etkisi var. Bazı mesela law firm'ler var. Bu şu böyle çok seriye dönüştürmüş. Dolayısıyla herkese başvuru yapıyor. Herkese başvuru yapıyor. Business planlarla herkese başvuru yapıyor. Şimdi USCIS bir miktar daha mevzuatı uygulamaya başlayınca tabii onlar dökülmeye başladı. Ama onun dışında açıkçası olumsuz bir şey çok fazla yok. Belki hani başvurular kısmı öyle ama bu son bir şey çıktı. Supreme Court'un kararı çıktı. Hani bilmiyorum sen de takip edebildin mi? İşte kapıdan giren birisi, green card'lı olan gelen birisine daha önce bir suç geçmişi diyebileceğimiz bir durum da belki çok yok. Henüz suçlama durumda. Yani hakkında criminal iddia var. Cezai soruşturma devam ediyor. Bir hani hüküm giymemiş o kişi. Buna rağmen onu böyle green card olarak almak yerine inadmissibility için hani biliyorsun netice itibariyle ya bir suçun olacak, felony olacak, ahlaka karşı suçlardan olacak falan ki yüz kızartıcı suçlar olacak ki şey olsun, inadmissibility olsun da kapıdan almasın veya onu şeye koysun. Mahkemeye sevk etsin. Ama burada kapıdan girerken memur diyor ki senin diyor böyle bir iddia var hakkında. İddia ispatlanmamış olabilir. Hüküm de giymemiş olabilir ama iddia var. Dolayısıyla ben seni direkt olarak deportation proceeding'ini alıyorum. Tabii ki içeri alıyor mecburen green card'lı bir insan. Ama deportation proceeding alıyorum. Sana da parol veriyorum. Dolayısıyla artık içeride sen green card'lı değil parol olarak içeridesin diyor. Bu da tabii onun süreci içerisindeki haklarını çok ciddi anlamda etkileyen bir durum. Amerika içerisindeki durumunu. Burada tabii hani sıkıntılı konu şu. Bir hakkında bir iddiada bulunması yeter. Yani Amerika'da dava açılması falan kolay. Peki you are innocent until you're proven guilty. Teorisine ne oldu? O teori immigrantlara karşı çok yok yani. İstisnalar. Amerikan her zaman Amerika'da terms and conditions apply. Aynen. Limitation'larına subject to limitations dedikleri için bu da oraya uyuyor. Yani hani hakkında bir iddiada bulunulmuş. Ne bileyim ben bir komşun seni bir şey için şikayet etmiş. Öbürü bilmem bir şunu demiş, bu demiş. Artık biraz kapıdaki memura çok ciddi bir yetki verilmiş oluyor bununla. Tayfayı, sicili hep temiz tutmak lazım. En ufak bir suçlama varsa da onu bir şekilde temizletip
Amerika'ya giriş yapacaksanız da o şekilde girmek lazım. Ya şöyle, Amerika'ya misafir geliyorsun, tamam mı? Adam sana öyle diyor yani, hani kusura bakma diyorsun, misafirsin burada. Misafir misafirliğini bilecek diyor. Marco Rubio aynen bu şekilde dedi zaten. Yani green card'lar istediğimiz zaman o green card'ları geri alırız. Bu bir şey. Hak değil, bu bir lütuf. Olsa, tabii vize olsa, green card da olsa, yani misafirsiniz kardeşim, misafirliğinizi bilin. Böyle ev sahibinin çocuğu kadar da böyle rahatça davranıp onu bunu kırıp dökmeyin. Tamam, misafire hani bir iki müsamaha gösteririz ama ya kardeşim bütün de şeyleri indirmeyin artık yani. Vazoyu da indirtmeyin çocuğa diyor yani Amerika. Biraz işin şeyi o. Tabii süreçler böyle karmaşık hale gelince bir taraftan da federal mahkeme olayı da immigration'a çok adapte olmuş oldu. Ben işte özellikle eski dönemlerde hani immigration practice yaparken immigration mahkemeleri, federal mahkemeler immigration ile alakalı böyle çok uzayda işlemlerdi yani. Hani çok böyle ihtiyaç duyulmayan, gidilmeyen, gelinmeyen, ama artık şu Trump dönemiyle birlikte bizim de çok hayatımıza girmiş oldu, değil mi? Yani şimdi bir sürü immigration ile alakalı federal mahkeme düzeyinde atılabilecek adımlar var. İnsanları tamam, Trump yönetimi elinden geldiği kadar hani imkanı varsa kovalım. Genel felsefe bu. Yani kabul etmeme imkanımız varsa kabul etmeyelim başvurusunu. Eğer yanlış yaptıysa, fırsatını bulabiliyorsak kovalım. Hatta imkan varsa hukuka da uymadan çıkartalım, sonra bakarız. Biraz da böyle hani zorbalıkla bir şeyleri var. Muameleleri var immigrantlara karşı. Ama buna karşı da Amerika'nın da herhalde şu anda ayakta kalan tek sistemi, hani göçmenliğe karşı, çünkü ICE'dir şudur budur, hani onlar çok direnemiyor. Direnmiyorlar. Daha gönüllüler zaten bu iş. Ama buna karşı da herhalde direnebilen sistemi federal mahkemeler. Değil mi? Farklı farklı federal fırsatlar var yani. Hani burada Ya şöyle, hani göçmenliğe birimlerine, mahkemelerine ya da kurumlarına yaptığı atamaları federal mahkemeleri o kadar kolay yapamıyor. Dolayısıyla oradaki protokol biraz daha sert, biraz daha uzun vakit alıyor. senatonun onaylaması gerekiyor. Tabii ki. Ve oraya atananlar genelde ömür boyu atanıyor. O yüzden oranın dengesini bozmak Supreme Court gibi çok kolay değil. Denge bozulmadığında da kanunlar ya da en azından belli bakış açıları kalmış oluyor. Ve federal mahkeme her zaman bir seçenekti aslında. Hani her zaman başını sıkıştığında ya da işler yanlış gittiğinde, ters gittiğinde, ortada çok absürt bir durum olduğunda federal mahkeme kapısı zaten açıktı. Zaten federal mahkemeye gidip iş çözülüyordu. Çok kullanılmıyordu o araç ya da o yol. Çünkü zaten göçmenlik dediğiniz gibi bu kadar sert ya da bu kadar karşı negatif kararlar, sonuçlar çıkarmıyordu ortaya. Müsamahasız değildi. Yani hani ben mesela şunu biliyorum. Hani kendi başvurularımızda diyelim Business Immigration eksenindeki başvurulara, yatırımcıya çok yazıyorduk. Yani hani diyelim başvuruda eksikler var falan, ama ya böyle bir de duygusal bir şey ekleyip, ya kardeşim bu adam buraya gelmiş bak namusuyla elinden geldiği kadar. Tabii. Şu Derdinizi anlatabiliyordunuz derdini yani. anlatıyor. Ya Tabii. buna artık yani prosedür tamam, ufak tefek eksiklik olabilir ama ya bu adam niyeti iyi diyebiliyordun yani eskiden. Tabii. Tabii şimdi öyle bir imkan yok yani. Memurun da inisiyatifine kalmış o kanaat kararlarını diyelim görüyordunuz. Zaten genelde aslında terazinin daha çok her zaman pozitif tarafındaydı göçmenlik kararları da, göçmenlik ofisinin kararları. Tabii şimdi artık ümitler kesildi. O inisiyatifler, o kanaatler kullanılmayınca... Başvurunu düzgün yapmak zorundasın. Tabii. Başta dediğim gibi düzgün yaparsan onay geliyor. Ama başvuru eksikse, yani client'tan kaynaklanan bir bir yerde eksiklik pürüzler varsa, bazı şeyler eksik yedik yapıldıysa, aslında olayın, yani belki ondan önce şunu da belki yapmak lazım. Normalde göçmenlik kriterlerinde bir şeyin öyle olduğu makul gözüküyorsa, bir iddia mesela diyelim para kaynağı konuşuyorsun. Para kaynağını ortaya koyduğumuz dokümanlarla ya makul gözüküyorsa illa bunu böyle süper ispat etmene gerek yok aslında kural olarak. Kural öyle diyor. Ama göçmenlik artık onların üzerine çıkıyor. Yani Tabii. hani %51 kuralını, hani o öyle olması öyle olmamasından daha akla yatkınsa ilkesini daha çok bütün şüphelerden uzak biçimde ispat etmene doğru sürüklüyor, itiyor. Aslında biraz da mahkemeler burada belki hani devreye girecek. Tabii. Ya sadece pürüz de değil, bazen absürt kararlar da çıkabiliyor ya da kanaatlerini diğer yöne kullanabiliyorlar. Örnek veriyorum, bu ara çok duyuyoruz, vatandaşlıklar reddoluyor. Neden? Installment plan, işte vergi borçlarını installment plan, taksit yapmışsınız, düzenli ödüyorsunuz ama memur onu diyor ki bu taksit yeterli değil diyor. Açık açık demiyor, onu kanunda bir şekilde güzelce anlatıyor kararda. Ama hani genel olarak tabloya baktığınızda onlar rahatsız olmuş. Tabii. Azar azar ödüyorsun diyor. Yani tam şey yapmamışsın diyor. Ya bir şekilde bir bahane bulup reddedebiliyor. Yani aslında şurada kararı şuna getiriyor. Good moral character'ın yok diyor.
Hani good moral character'ın yok derken neye göre yok? Kendince bir şeyler söylüyor ama yine de bir gri alan. Hani kişiye göre değişir, bakış açısına göre değişir. Bu tarz yerlerde federal mahkemeye gidilebilir aslında. Hani çünkü burada artık herkes de bunu görüyor. O derdinizi, o sıkıntıyı göçmenlik ofisiyle çözemeyeceğiniz belli. Çünkü o niyetini zaten çok açık belli etmiş. Sizin artık hani itiraz edeceksiniz, aylar geçireceksiniz burada. Burada aylar geçirdiğinizde out of statü kalacak mısınız, kalmayacak mısınız? Farklı komplikasyonlar çıkacak mı? Statüyle alakalı bütün dengeler, gelecek planlamaları, her şeyi alt üst olacak. Onun yerine federal mahkemeye giderek aslında 2-3 yılda çözmeye çalıştığınız ya da hadi 1,5-2,5 yılda çözmeyi ümit ettiğiniz meselenizi, derdinizi federal mahkemede hem daha pozitif, daha favorable bir şekilde, daha makul bir şekilde hem de daha kısa sürede çözebiliyorsunuz. 2-3 ay gibi, 3-4 ay gibi sürelerde sonuç alabileceğiniz bir merci federal mahkemesi. Ne gibi şeyler var? Mesela en çok şimdilerde konuşulan bir mandamus meselesi var. Yani hani meseleyi birazcık daha hızlandırma. Mandamus tabii ki bu işin en popülerlerinden bir tanesi. Burada göçmenlik başvurusunun sonuçlanmadığı, uzun sürdüğü yerlerde devreye giriyor. Herhangi bir başvuru. Göçmenlikte fark etmez. Yani iltica olur, green card başvurusu olur, vize başvurusu olur, statü başvurusu olur, yatırımcı vizesi olur, olağanüstü green card, O1 yani fark etmez. Ne olursa olsun göçmenlik ofisinde bir başvurunuz var ve her başvuru içinde göçmenlik ofisinin tahmini süreleri var. O tahmini süreler içerisinde başvurunuzu sonuçlandırmayı planlıyorlar ve diyelim ki sonuçlandırmadılar. Başvurunuzdan ses seda yok. O zaman mandamus davası açarak federal mahkemeye göçmenlik ofisi üzerinize baskı kurup dosyanızın hızlanmasını sağlayabiliyorsunuz. Hakimden bunu mecbur et, USCIS bana cevap versin diye Tabii dava dosyamı açmış sonuçlandırsın. orada. Aslında Yani, dediği şey. Peki şey yapıyor mu? Hakim zaman zaman USCIS'in de yerine geçip karar verdiği de olabiliyor mu mandamus'larda? Mandamus'larda olmuyor. Mandamus'larda o dediğiniz habeas diğer davalarda olabiliyor ama mandamus'ta aslında başvurum. Çünkü yani şöyle bir şey oluşmasın. Hakim hiçbir zaman göçmenlik ofisinin yerine çok absürt durum olmadığı, istisna olmadığı sürece göçmenlik ofisinin yerine girip o göçmenlik ofisiyle alakalı bir karar vermez. Orada bir kanaat belirtmez. Sadece usulün düzgün yapılmasını sağlar. Ama tabii ki göçmenlik ofisinin bir kararı da kanunlara aykırıdır, tahammüle aykırıdır. Mandamus'larda bir de genelde çok tedirgin olabiliyor insanlar. Yani devlete karşı ya da göçmenlik ofisine karşı dava Daha açıyorum. biz kimiz ki? Amerika'ya gelmişiz zaten vize alıp tutunmaya Olumsuz çalışıyoruz. tabii. Trump'ı Bu benim dosyamda negatif görüşe sebep olur mu? Negatif sonuca sebep olur mu? Kesinlikle hayır. Öyle bir şey kesinlikle söz konusu değil. Bu sadece süreci hızlandırma adına yapılan bir şey. Dosyanızın normal cevaplanması, normal kriterlere göre göçmenlik kurumu tarafından yapılacaktır. Pozitif ya da negatif herhangi bir etkisi yok. Aslında şöyle de bir şey de var. Yani hani sonuçta niye negatif etkisi yok? Çünkü sen diyorsun ki bir şey demiyorsun. Benim dosyamı çabuk sonuçlandır. Çünkü benim dosyam dürüst. Ben dosyayı böyle şeyden suistimal ederek, işlemlerin gecikmesini suistimal edip içeride kalabildiğimiz kadar kalalım diye yapmış biri değilim. Ben haklıyım. Yeter ki benim dosyama bakılsın ve onaylanacaktır dedi. Peki çok duydum yani özellikle son zamanlarda tabii gelmeye başladı immigration bağlamında habeas. Onu niye başvuracağız? Orada ne bekleyeceğiz onu yaptığımızda? Habeas davaları da aynı şekilde yine göçmenlik kurumlarından sonuç alamadığınızda ya da kanunun belli kriterlerini, kanunu uygulamadıklarında başvurduğunuz bir merci, federal mahkeme. Orada habeas davası açıyorsunuz. Habeas davası da aslında genelde gözaltında olan kişiler için yapılıyor ve bu gözaltı sürelerinin hukuksuz olduğu, hukuksuz dayanağı olduğu. Yani geldi mesela diyelim birisi gelmiş Amerika'da turist vizesine extension'ına başvurmuş. Ondan sonra aslında bekliyor diyelim. Turist vizesi extension'ı bekliyor. O arada göçmenlik özellikle şu son şeylerde böyle serseri mayın gibi de olduğu için bir yerde çarpmışın yani şarapnel isabet etmiş ve gitmişi tutuklanmış. Aslında tutuklanmasının hiçbir haklı gerekçesi yok. Normalde pending, kanuna göre uygun Amerika'da kalabilir. Bu noktada habeas'a mı başvuracağız? Yok şöyle aslında temelinde şu var. Bir kişi gözaltına alındığında herkesin doğal olarak kefaletle serbest çıkarılma hakkı oluyor. İstisnalar hariç belli kriterlere göre. Eğer siz de o kategorideyseniz bondla, kefaletle serbest kalma hakkınız var. Ama bu hakkınızı mahkeme size vermiyorsa, hani bond duruşması, kefalet duruşmasını size sağlamıyorsa, yetkim yok diyorsa, yetkisi olduğu halde ya da kanunu yanlış yorumluyor, yetkisinin olmadığını söylüyorsa o zaman habeas'a başvuruyorsunuz. Aslında federal mahkemeye diyorsunuz ki normalde benim kefalet duruşması talep etme hakkım var ama mahkeme, göçmenlik mahkemesi bunu bana vermiyor, bunu bana sağlamıyor diyorsunuz. Tutuklama altında olup da bunu kullanılamayacak kimler var? Bu hakkı kullanamayacak olanlar yani habeas'a sen gidemezsin diye. O çok değişken oluyor. Yani federal mahkeme, Amerika'da districtler var. İşte belli Texas bölgesinde, Louisiana bölgesinde. Yok bizim kanunen hani bakıp da
ya biz bu adamlar gidemez. Habeas'a mı? Evet, sen istifade edemezsin diyebileceğiniz bir grup var mı? Yoksa Amerika'ya girmiş, Amerika'da tutuklanmış, kefaletle serbest bırakılmamış herkes öyle bir opsiyonu var mıdır? Hani tabii ki dosyaya kez by kez bakmak Tabii gerekir. case O ayrı detaylara bakmak lazım ama aşağı yukarı %99 herkes bu haktan, bu habeas'tan faydalanabilir. Kararlar devamlı gelişiyor, yeni kararlar çıkıyor. Bazı bölgelerde gerek kalmıyor. Çünkü bazı kanun maddeleri dava edildiğinde federal mahkeme kararı onunla alakalı bir karar ortaya çıkarıyor ve o karar emsal karar niteliğinde olduğu için aslında çok aşikar, çok net bir şekilde belli o kişinin bond hakkı olduğu. Dolayısıyla bunu da ne savcı ne de hakim buna itiraz etmiyor. Bunu kabul edip o bond hakkını vermiş oluyor aslında. Dolayısıyla habeas'e gerek kalmıyor. Çünkü mahkeme size bond talebinizi yerine getiriyor. Zaten Onu bond veriyor talebi size. yerine gelmediği zaman zaten. Onu tabii bond talebi yerine gelmediğinde, yetkim yok denildiğinde federal mahkemeye gidiyorsunuz. Habeas'ta da şöyle iki türlü karar çıkabiliyor. Bir, direkt serbest bıraktırabiliyor. Orada devreye girebiliyor federal mahkeme. Hiç böyle bond ya da kefalet duruşması verin demeden direkt bu kişiyi serbest bırakın diyebiliyor. Bizim çoğu müvekkillerimize oldu bu. Hiç göçmenlik mahkemesinden kefalet istemeye gerek kalmadan direkt serbest kalmış oldular. Bazen de emir veriyor. Diyor ki işte 7 gün içerisinde, 3 iş günü içerisinde, 4 iş günü içerisinde neyse hemen kefalet duruşması yapılmasına diye bir karar veriyor. O arada hemen kefalet duruşması yapılıyor göçmenlik mahkemesinde. Kefalet duruşmasında o kişinin hangi şartlarda kefalet alabileceği, kefalete uygun olup olmadığı, hani güvenlik riski taşıyor mu, Amerika'da tanıdıkları, yeterli bağları var mı yok mu? Onu yine göçmenlik hakimi karar veriyor. Orada göçmenlik hakimi kefalet verebilir, vermeyebilir. Ama yetkim yok diyemez. Verdi ve olumsuz bir kanaat verdi. Ve aslında hani şöyle yaptı. Vay sen gittin madem federal mahkemeden bana emir getirdin. Al ben de senin akrabalık bağlarını yeteriyor. Flight risk tabii görüyorum. onu bahane olarak Verdim. kullanabilir. Peki bunu tekrar federal mahkemeye götürebilir misin? Orada götürebilirsiniz. Orada federal mahkeme o karar verirken aslında sadece bu kefalet duruşması ver demiyor. Orada biraz detay da bahsediyor. Güvenlik risklerini, aile bağlarını iyi analiz et. Tane tane tek tek bunları yerine, hukuku yerine getir şeklinde bir emir olduğu için orada düzgünce çok güzel ikna edici bir şekilde kararı gerekçesini dayandırması lazım kanuni şartlara. Yoksa tekrar eğer hakim orada baktığınız tabiri caizse haddini aşıyor, doğru karar vermiyor ya da abartıyor bazı meseleleri, o zaman tekrar federal mahkemeye gidip biz bunu istedik ama hakim burada bu şekilde sürecini, yetkisini aştı, şöyle karar verdi dediğimizde bu sefer ikinci gittiğimizde federal hakimin direkt serbest kalsın deme ihtimali artıyor. Kesinlikle. O şekilde bırakabiliyor. Tabii şimdi bunlarla başlamış oldu belki federal mahkeme meselesi ama gitgide de yayılıyor tabii. Hani bir red kararı geldiğinde diyelim bir güvenlik başvurusu yaptım. Bu her tür başvuru olabilir yani. Family based olabilir, business based olabilir yani işlerle alakalı, ticaretle alakalı da olabilir ama sonuçta açtın davayı ve USCIS'le red aldın. Hani belirli nedenlerden dolayı da bazen oluyor bu. Yani hani istisna da olsa bazen oluyor. Hani reddediyorlar artık aslında haklıyız ama ikna edemeyeceksin sen bununla USCIS'e. Özellikle bu tip mesela diyelim business immigration nerede olur? Yani E2 gibi, L1 gibi belki bazen hani L1'da da olabilir. Böyle Statü değişikliği, change of statülerde. Yani şöyle mesela şimdi diyelim L1 başvurusunda şöyle bir yükümlülüğün var. L1'ın ilk başvurusunda. İkinci, üçüncülerde değil ama diyelim ki sen bir business plan hazırlıyorsun. Tamam. Business plan hazır. Business planı realize edebileceğine dair güçlü kanıtlar sunman lazım. Bu burada bir artık çok subjektif bir değerlendirmeye dönüyor. Veya EB1 başvurularında bir objektif kriterler var. Bir de subjektif olarak bu kişinin aslında alandaki en önde gelen kişilerden biri olduğuna inanması lazım memurun. Bunlar daha subjektif olan kriterler. Şimdi bu tip subjektif kriterlerin olduğu yerlerde bazen objektif kriterleri yerine getirsen de memur şey yapabiliyor. Ya ben kafama yatmadı. Tabii. Mesajı veriyor sana. Sen bunu hani belki bazen refine ederek çözebiliyorsun ama bazen de çözülmüyor. Bu tip meseleler olduğunda da artık yavaş yavaş tabii ki immigration içerisinde appeal daha üst düzey ve daha makul kararlar veren temiz sistemi var. Bazı kararlar o temize de gidemiyor veya temizde de olumsuz alabilirsin. O zaman da yine federal mahkeme gündeme geliyor. Yani bu yönüyle federal mahkemeler artık böyle immigration practice'inin bir parçası aslında haline gelmiş durumda. Dolayısıyla federal mahkemeye yapabiliyor olmak, federal mahkemede dava yürütebiliyor olmak da aslında önemli bir avantaj immigration göçmenlik başvurularına gidiyorsanız. Yani aslında şöyle hani özetle immigration'da sıkıştığınız yerde, işin tıkandığı yerde göçmenlik kurumlarıyla uğraşmak aslında çok mantıklı değil. Sorunun çözülmesini göçmenlik kurumlarında aramak çok mantıklı değil. Çünkü oradan bir şey çıkmayacağı aşikar şu anki ortamda. Dolayısıyla bunu bypass edebiliyorsunuz aslında. Göçmenlik kurumlarıyla uğraşmanıza da gerek yok. Hakim sizi içeriden çıkarmıyor mu? Habeas'a gidiyorsunuz. Göçmenlik kurumu dosyanızı oyalıyor, sonuçlandırmıyor mu? Mandamus yapıp yine federal mahkemeden sonuç alıyorsunuz. Dediğiniz gibi herhangi bir başvurunuz, change of status, green card ya da işte vize başvurularınız, yatırımcı vizesi L1, E2 bunlarla alakalı kararlarda, subjektif kararlarda diyelim biraz sınırı aştı mı memur ya da
çok bariz yanlış karar mı verdi? Ona tekrar appeal etmeye, itiraza gitmeye gerek yok kurum içerisinde. Onun itirazını aslında federal mahkemede arayıp hem daha kısa sürede sonuç alacaksınız hem de daha olumlu, daha pozitif bir bakış açısıyla değerlendirecek. Tabii bu bazı başvurularda mecburen göçmenliğin içindeki o şeyi kullanmanız Tabii gerekiyor. case by case değişir bunlar. Tabii onları hani şey tutuyoruz, hariç tutuyoruz. Peki hani sen de çok yapıyorsun yani hani federal mahkeme ayağını. Federal hakimlerin şeyini düşünür müsün? Yani tamam kurala mı daha sadıklar ve sabitler? Yoksa biraz hani makuliyet, ondan sonra genel tamam yani hani usul esas var burada. Yani usulü belki eksiklikler olabilir de ya biraz daha bir babacanlık bekler misin şeyden? Bence sonuncusu Federal mahkemeden. tabii bir tahminde tabii ki bu kişi federal mahkeme bölgesine göre, o hakime göre, dosyanın özüne göre değişir bunlar ama kesinlikle biraz daha makuliyet, biraz daha böyle liberallik demeyeyim de artık hani biraz daha böyle işi oluruna vardırma niyetini federal mahkemelerde görüyoruz. Sadece kurala tabi olsa zaten çoğu göçmenlik işleri o kadar kolay ilerlemez zaten. Yani zaten kanunlar yeterince şey aslında hani esnek ve terli hani art niyetliler için diyelim ya da art niyetli politikalar için. Tabii politikalar için de yeterli. İyi niyetle yaklaşan için de hani diğer türlü tabii. O yüzden federal mahkemeler hala aslında ayakta kalan kaleler diyebiliriz yani. Biraz babacanlık bekleyebileceğimiz kurumlar diye bakabiliriz.